Horovax TV'den herkese tekrar merhaba. 2023 Watches and Wonders fuarının benim için en heyecan verici saatini nihayet Horovax ofisinde inceleme fırsatı yakaladık. Ama biraz karmaşık duygular içindeyim çünkü saat benim değil. Şimdi saatin sahibi Serdar Oğal'a dönüyorum. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Horovax'a konuk olmayı çok seviyorum. Benim için güzel bir tecrübe oluyor yani. Benim için birazcık buruk bir video açılışı oldu ama şu anda kolundaki Trilop Nuit Fantastic modelini nihayet burada canlı canlı görme fırsatı yakaladım tekrar. Yani arada birkaç kere veririm, takabilirsin yani. Her ne kadar saatlerimi çok paylaşmıyorum biliyorsun ama sen yabancı değilsin yani. Verebiliriz oradan. Çok Olabilir. teşekkür ederim. İstersen birazcık saati alma motivasyonun nasıl yollardan geçtin? Bize bunlardan bahset. Ya birincisi bu saat alım tecrübelerini burada paylaşmayı ben çok seviyorum. Önemli yani daha doğrusu izleyenlerin de ilgisini çekecek modeller olduğu zaman bunları işte senle Burak'la bu satın alım tecrübelerini burada paylaşıyoruz. New Fantastic Trilop aslına bakarsan ilk 2019 yılında ben Dubai Watch Week'te gördüm bu saati. Markayı sen de biliyorsun. Birazdan sen de teknik detaylarla ilgili bize yardımcı olursun. Zaten Dubai Watch Week çok özel bir ortam. Orada çok özel insanlar var ve bu özel insanlar birbiriyle çok yakın ilişkiler kurabiliyorlar. Hiç öyle kapalı kapılar falan yok. O ortamın içinde Trilop'la ben tanıştım. Orada çok ilgimi çekti ama 2019 aslında tam böyle yani bağımsız diye tabir ettiğimiz saatlerin çok aşırı büyük bir patlama yaşadığı bir dönem değildi. Orada yeşeren bir aşk. 2023 Watches and Wonders'da senin de dediğin gibi senin o heyecanını gördüm. Zaten böyle meyilliydim ve Brüksel'deki dostlarımız sağ olsunlar bana çok kısa sürede istediğim modeli, istediğim kadranı ayarladılar. Ve kısa bir git gelle saati aldım ve koluma taktım. Benim için durum biraz daha enteresan ilerledi. Watches and Wonders 2023 tabii çok özel bir fuar. Orada bildiğiniz üzere iki farklı salon var. Ana akım markaların yer aldığı. Bir de ortada biraz daha böyle butik ve özel markaların, benim için özel markaların yer aldığı bir alan söz konusu. Orada Trilop'la ben ilk defa karşılaştım ve senin de bahsettiğin gibi firmanın sahibi, çalışanları müthiş sempatik, orada sıcak bir ortam. Ve ilk bu saatle karşılaştığımda yani beynimden vurulmuşa döndüm çünkü tam olarak aklımdaki sıra dışılık, özgünlük, işte renkler, kasa çapı, mekanizma mimarisi vesaire her açıdan çok özel bir saat olduğunu hissettiriyor. Şimdi iki farklı çap söz konusu. Bir tanesi 38,5 sen ama 40,5 milimlik çaptan galiba tercihini kullandın. Ya doğrusunu istersen ben 38 milimlik saati hiç böyle canlı olarak görmedim. Yani belki gittiğim ortamlarda vardı ama herhalde dikkatimi çekmedi ve ben hep bileğimde, elimde gördüğüm 40.5 yani 40,5 milimlik modelini düşündüm. Seninle de almadan önce konuşmuştuk. Yani 40,5 milimde kadranın üzerinde bir ciddi bir boşluk kalabilir mi falan diye konuşuyorduk ama bence gayet dengeli oldu. 38 milimi neden yapmışlar onu ben tam anlayamadım açıkçası. Çünkü bundan biraz daha küçük bir modeli ben kendi bileğimde düşünemiyorum. Bir erkek bileğinde de çok şey olabilir, küçük olabilir diye düşünüyorum. Çünkü aslına bakarsan saatin hani tekniğini, kalibresini sen birazdan daha detaylı olarak bize anlatırsın ama 3 tane diski döndürerek zamanı gösterme üzerine kurulmuş bir sistem burada. Dolayısıyla biraz daha küçülürse sanki o özelliğini de çok kolay şekilde yansıtamazmış gibime geliyor benim. Yani Trilop'un zaten çıkış noktası burada zamanı farklı metotlarla göstermek istemesi. Hatta senin Gautier ile olan muhabbetini ben de fuarda yapmıştım. Bana şunu söylemişti. Farklı bir saat istiyordum. O yıllarda ilgimi çeken ve disklerle zamanı gösteren benim için cazip marka Lange'nin Zeitwerk modeliydi ama onun da fiyatı çok yüksekti ve bu noktada kendi saatimi üretme yolunda işte bir takım girişimlerde bulundum. Ya bu çok heyecan verici bir şey çünkü Gautier ile bu arada yaşıtız. Aslında matematik okumuş yani saat dünyasına o da bizim gibi meraklı olarak giren biri. Bugün hayalindeki, zihnindeki tasarımı işte kolumuzda yaşatabiliyor olmamız bence çok heyecan verici bir gelişme. Tabii bir de şunun da etkisi var. Yani kendisi Fransız menşeili ama bütün saatçilik faaliyetlerini İsviçre'de sürdürüyor. Yani bugün herhalde işte aklıma değişik bir fikir geldi dediğinizde gidebileceğiniz Türkiye'deki en uygun ortam otosanayi. Ama orada İsviçre'de yaşıyorsanız bu sefer La Chaux-de-Fonds'a gidiyorsun. saatçilik namına bambaşka fikirlerinizi rasyonize edebiliyorsunuz, hayata geçirebiliyorsunuz. Ne diyelim coğrafya kaderdir. Yani şöyle söyleyeyim Doruk, yani ben bu saati öncelikle aldığım için çok mutluyum. Aslına bakarsan benim saatlerle olan ilgimin nasıl bir gelişim yaşadığını, nasıl değişimler yaşadığını sen çok yakından takip eden birisin. Senelerdir beraberiz. Bu gelişmeyi engelleyemiyoruz. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle ben birçok videoda söylüyorum, lüks tarafında
alışveriş yapmak için motivasyona ihtiyacım var. Benim tarzımda saat tutkunlarının geldiği nokta artık kolay kolay her yerde görünmeyen, bileğine taktığın zaman sana kendini özel hissettiren modellere doğru gitmek durumunda kalıyorsun ki Trilop özellikle bu Nuit Fantastique modeli yani kullanımıyla, sana verdiği hissiyatla, içindeki teknolojisiyle, kalibresiyle, renk seçimleriyle, farklı kayış seçenekleriyle benim bu anlattığım şeyin birebir tanımı. Hatta şöyle de bir hikaye var bizim aslında Trilop'la aramızda. 2022'nin Kasım ayında bizim Temporis ödülleri var biliyorsun. Benim de üyesi olduğum jüri Trilop'un bir modelini en iyi Startup Watch seçti. Yani bizim de hatta biz o oylamayı yaparken Burak'la beraber bayağı yorumlamıştık. Bizim de oyumuz oraya gitmişti. Yani orada bir de Gautier ile bayağı bir ödül töreni öncesinde sohbet ettik. Paris'te bu arada ben onların ofisini de ziyaret ettim. Hani böyle bir krallar gibi ağırladılar bizi, gittik oturduk, hatta bir kayış hediye ettiler. Yani o kadar böyle İçlerindeki o hissiyatı, pozitifliği karşı tarafa yansıtma üzerine kurulmuş bir organizasyon ki yani sadece saat almıyorsun, aslında böyle bir ailenin içine katılıyorsun gibi bir hissiyat geldi bana yani. Dediğin durumların küçük bir kısmını ben de fuarda yaşama fırsatı yakaladım ve bu bahsettiğin samimi ortam beni de çok etkiledi ve bugün ben de saatçilik merakımın geldiği noktada artık Akrep Yelkovan'dan çok daha farklı bir zamanı gösterim metoduyla mutlu olabildiğim konusunda evrildiğimi düşünüyorum. Bu anlamda da diskler aslında bir yandan çok sıra dışı hem de bir yandan çok alışılagelmiş bir durum gibi hissettiriyor bana. Yani işte benzeri başka komplikasyonlar var, mesela jump hour veya şunu düşünüyorum. Dijital gösterim metotları aslında elektronik saatlerle hayatımıza daha çok girmiş gibi gözükse de çok eskilerde 1930'larda 40'larda yine buna benzer saatler Tabii, mekanik çok olarak var. piyasaya sürülmüştü. Ve o gün işte senin kolundaki Nuit Fantastique modeli aslında bunun modern temsilcilerinden, en başarılılarından bir tanesi. Pardon, şunu ekleyeyim bir de. Şimdi tabii belli bir yaşa geçtikten sonra yakını görme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bu benim başıma gelen de bütün dünyanın başına gelen bir şey. Yakında gelecek, o da olacak. Buradaki sistem gerçekten aslına bakarsan hani 3 kollu bir saatin kollarını belli bir kontrasta yaparsan falan orada sorun olmuyor. Ama hani kollar biraz inceyse, indeksler çok net görünmüyorsa falan hani belli bir süreden sonra bu yakını görme özelliğini kaybeden kişiler için saati okumak neredeyse imkansıza geliyor. Yani ben şu an onun sınırında biriydim. Yani her saati böyle baktığımda çok net bir şekilde okuyamıyordum ama bu bir yandan da yani çok enteresan bir okunabilirlik sunuyor. Her ne kadar karışık gibi görünse de bir de ne var biliyor musun? Bak ben bunu bizim HYT modelinde de yaşadım. HYT H5 ile bir limited edition'da yapmıştık biliyorsunuz, yani takip edenler bizi bilir. Orada da sıvı size saati gösteriyor. Hiçbir zaman o saat aslında bir süre taktıktan sonra günün neresinde olduğunuzu baktığınızda anlıyordunuz. Yani 3'ü çeyrek geçiyor, 4'e 20 vardan öte 3 ile 4 arasında ya da öğlen saatlerinde bir yerdeyim gibi bir hissiyat geliyordu. Aynısı inan Trilop'ta da var. Yani baktığın zaman illa alttaki dakikayı, saniyeyi falan görmek durumunda değilsin. Baktığında saati gösteren diski takip ettiğinde zaten aşağı yukarı günün neresinde olduğunu bir şekilde anlayabiliyorsun. O da enteresan bir detay benim için. Sen konuştukça daha da şu anda doluyorum diyeyim. Konuş, vaktimiz var ya. Doluyorum diyeyim çünkü web sitesine girdiğinizde Trilop'un şu anda saatlerin teslim süresiyle ilgili 6 aylık bir bekleme söz konusu. Evet. Herhalde sen bu konuda biraz yardımcı olursun gibime geliyor. Ya ben yardımcı olurum da bu arada Fransa'da, Paris'te daha doğrusu ofislerine uğradığımda Gautier'in iş ortağı hanımefendiyle de konuştum. Yani bu 6 ay bekleme süresi bu arada gerçekten 6 ay bekleme süresi. Yani marketing anlamında yapılmış bir hareket değil. Bu arada şunu da ayıralım. Bu marka tabii ki bayileriyle çalışıyor ve web sitesi üzerinden direkt e-ticaret de yapıyor. Yani bu size verilen süre e-ticaret üzerinden alacağınız süre. Yani bir bayiye gittiğinizde oraya daha önceden teslim edilmiş modeli stokta da bulup alabilirsiniz. Ben gittiğimde Brüksel'deki Trilop'un yeni bayilerinden biri Prosper. Çok teşekkür ediyorum onlara da bu arada. Gerçekten bir öncelik sağladılar. Gelen modellerden birini hızlı bir şekilde bana verdiler. Yeşil ve siyahı da vardı orada. Ben bunu tercih ettim. Zaten bunu alma amaçlı gitmiştim. Ama bugün hani bir Prosper hala duruyor mudur bilmiyorum ama girdiğinizde belli modelleri de hemen alma şansınız da var. Kısaca ben teknik özelliklerden bahsedeyim. İki farklı kasa ebatından bahsettik. 38,5 ve 40,5 milim. Bunların aslında kalınlıkları da çok makul seviyelerde. Tabii. Biri 8,8, senin kolundaki de 9,2 milim ki lug to lug dediğimiz iki boynuz arasındaki dikey mesafe de aslında saatin kullanışlılığını, bilekteki rahatlığını çok etkiliyor. Senin bileğindeki şu an maksimum ölçü 48 milimlerde. Yani bugün 40 milimlik bir piyasada en çok tercih edilen diver modelleri de zaten bu ölçülerde. Aşağı yukarı öyle. Aşağı yukarı geziniyor. Grade 5 titanyum bir kasa söz konusu.
konusu ama ben baktığımda titanyumun o donuk görüntüsüne rastlamadım. Bence çok hoş görünüyor ve oldukça üst düzey bir işçilikle ele alınmış ki istersen 18 ayar altın versiyonuna da ulaşabiliyorsun. Safir kristal cam ve arka kapak söz konusu ki oldukça geniş bir kadran yüzeyi var. Bence somonu tercih etmekle iyi yapmışsın. Burada asıl bizim dikkatimizi çeken detay mekanizma. Trilop aslında bir saat ve parçaları ya da mekanizma üreticisi değil. Fikir onlardan çıkıyor. Olağanüstü bir tasarım var ve işte Gautier'in de yaptığı gibi bu sıra dışı fikri doğru kişilerle paylaştığınızda, uygun yatırımları aldığınızda aklınızdakini, hayalinizdekini rasyonelize edebiliyorsunuz. Şimdi yine Fransızca okunuşuyla ilgili belki zorluk çekeceğim ama La Chaux-de-Fonds şehrinde saatçiler çemberi olarak bilinen işte Le Cercle de Horloge yanlış telaffuz etmediysem bir firma. Aynı zamanda bunlar mekanizma üreticisi, parça üreticisi, sizin için prototip geliştiriyorlar. Bir takım testlerinizi, işte tasarımlarınızı hayata geçiriyorlar. Sadece Trilop için değil, birçok marka için bu hizmetlerini sürdürüyorlar. Şu anda bu saatte de mikro rotorlu, sadece bu saat için özel olarak üretilen bir disk sistemine sahip özel bir mekanizma var. İşte saatte 28.800 titreşimde çalışıyor. 33 taşlı 48 saatlikte güç rezervi söz konusu. Mekanizma kullanma tecrübesiyle ilgili bize aktarmak istediğin detaylar neler? Ya var tabii yani biraz hani eleştireceğim noktalar da var saati ama daha yani eleştirmeye başlamadan önce biraz önce senin de bahsettiğin saatin bu titanyum kasasının hani estetik görüntüsünü biraz anlatmak istiyorum. Yani baktığınız zaman uzaktan bu saatin titanyum olduğunu anlamanız mümkün değil. Yani o kadar güzel mat ve parlak geçişler yapmışlar. Hani nasıl bir işleme yapmışlar bilmiyorum ama saat uzaktan baktığınızda çok net bir şekilde paslanmaz çelikmiş gibi bir görüntüsü var ama titanyum olmasından ötürü de bilekte ekstra bir konforu var. Mekanizma tarafında ben her zaman şu hexsecond olayına kafayı takmış vaziyetteyim. Bu çok basit bir işlem. Ben bunu öğrendim de. Yani çok zor bir şey değilmiş bu hexsecond'ı yapmak Evde ama yaparsın yani. evde değil de sanayide falan belki işte Mahmut Usta ile yapabiliriz. Yani o hexsecond olmaması anlayamıyorum ben. Yani biz nihayetinde hani bir saatçilik dünyasını seviyorsak saatin dakikliğini ölçmek önemli olsa da olmasa da bizim genelde yaptığımız bir şey. Deniyoruz. Burada da hexsecond yok ama işte geriye doğru kurma hareketinde saniyeyi kitleyebiliyorsunuz. Yine de bir şansınız var. Gerçi böyle bir saatte yani tam dakikaları da göremediğin için çok önemli olmadığını belki düşünmüşlerdir. Onun ötesinde saat güvenilir bir saat. Yani benim yaptığım ölçümlerde 4-5 saniye ileri gidiyordu. Saat önden baktığında okuması çok kolay ve biraz önce de söylediğim gibi yani güvenilir bir mekanizma görüntüsü veriyor. Kayışları çok kolay bir şekilde değiştirebiliyorsun ufak bir pimle ki ben bunu kullandığımda daha böyle casual dedikleri günlük kullanabileceğin, her kıyafetle takabileceğin bir saat haline geliyor. Kahverengi timsah derisi kayışını taktığında da gayet böyle başarılı bir dress watch'a sahip oluyorsun bileğinde. Şimdi benim için buradaki en önemli detaylardan bir tanesi de fiyat. Fiyat, evet. Sıra dışı bir marka, sıra dışı bir saat, pardon fantastik bir saat. Ve bu fantastik saati çok da fantastik olmayan bir fiyata ulaşabiliyoruz. Ya fiyat konusu biliyorsun bir Sorobox'ta çok fiyat konularına girmiyor. Çünkü fiyat çok göreceli bir şey. Yani sana göre $1000 lüks oluyor. Bana göre $1.000.000 lüks olmayabiliyor. Ama hak ediyor mu bu fiyatı dersen şöyle söyleyeyim. Yani giriş seviye bir saat tutkunu için ne kadar parası olursa olsun bu işe yatırabileceği bu çok doğru bir seçim değil. Yani bu noktaya gelebilmek için bazı aşamaları atlamak gerekiyor. O aşamaları atladıktan sonra da aslına bakarsan bütçeni zorlamaya başlıyorsun. Ben mesela işte bir iki tane daha saat aldım son dönemde. Yine o bütçeyi zorlamayacak daha günlük saatlere doğru gittim. Çünkü o bütçeyi zorladım belli bir noktaya geldim. Yani ne demek istiyorum? Bir perpetual calendar kronograf özel bir markanın modeline dünya para verdikten sonra takamamaya başlıyorsun. Yani senede 3 kere, 5 kere, bilemedin 10 kere takıyorsun. Çünkü onun için bir okazyona ihtiyacın var. Yani her ortamda takabileceğin bir saat değil. Ondan sonra daha yine hani o ortamlarda takabileceğin ama daha günlük, daha rahat ve fiyatı belli bir oranda kabul edilebilir bir noktaya getirmeye çalışıyorsun ki o zaman Trilop ve benzeri markalar bir anda çok öne çıkıyor. Çünkü Trilop hem o bahsettiğim üst seviye saatlerle bir nevi karşılaştırabileceğin bir marka ve model ama fiyat olarak da daha günlük seviyede kullanabileceğin saatlerin fiyatına doğru gidiyor kendisi. Tabii ben de bu kıyaslamayı yaparken aslında saatin bulunduğu kategorideki diğer
modelleri işin evet, içine katarak evet. yorum yapıyorum. Çünkü oldukça başarılı bir kasa, kadran, mekanizma işçiliği. Her ne kadar in-house olmasa da bu saate özel olarak üretilmiş bir mekanizma. Bunlar çünkü hep maliyetleri yükselten kalemlerden en önemlileri. Herkeste olmayan bir marka. Çok sıra dışı bir zamanı gösterme metodu. Bir de conversation starter denen bir terim Evet, vardır. evet, Yani evet, sohbet evet. başlatıcı denilebilir. Saatlere uzaktan yakından ilgisi olan herhangi birinin bu saate bakmaması, ilgisini çekmemesi imkansız. Biz zaten saate sahip olmayı değil, o saatle ilgili birazcık sohbet etmeyi, o saat özelinde başlayıp sonra hayatın bambaşka alanlarına giden o paylaşımları seviyoruz. Bunların açlığını, özlemini çekiyoruz. Bu arada tabii bu özelliği de koyarsak saat gerçekten mükemmel bir saat. Yani bunu abartmak için söylemiyorum. Biraz önce sen zaten saydın özelliklerini. Ayrıca en önemli tarafı bu fiyatı tabii tartışılır ama her gün, her yerde, her ortamda desek biraz iddialı olur ama yine de çok hayatının çok büyük bir kısmında kullanabileceğin bir saat. Yani böyle çok basit bir tişört ve kot pantolonla da takabilirsin. Kayışı dediğim gibi krokodile çevirerek çok özel bir davete giderken belki takım elbiseyle, smokinle bile takabilirsin. O da aslına bakarsan verdiğin paranın karşılığını sana fazlasıyla geri getirmiş oluyor. Saati ofiste canlı canlı bize tekrar inceleme fırsatı sunduğun için de sana teşekkür ediyorum. Benim açımdan özel bir modeldi. Şu anda en azından deneme için olsa da biraz daha bileğimde giyme fırsatı yakalayacağım. Horobox TV'den şimdilik bu kadar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.